Ben Afife Nurbanu Sultan. Daha küçük bir kız çocuğuyken zorla getirildiğim bu imparatorlukta tarihe adımı altın harflerle yazdırdım. Ama inanın bu o kadar da kolay olmadı. Dilini, dinini, adetini bilmediğim bir ülkede zekam, güzelliğim ve çalışkanlığım sayesinde her zaman bir adım önde olmayı başardım. Ama bu topraklara geldiğimde bir hiçtim sadece. Fakat kaderime boyun eğmeyecek, bana diz çöktürenler gün gelecek önümde diz çökecekti. Hatta bununla da yetinmeyecek, kölelikten valide sultanlığa terfi eden ilk haseki de ben olacaktım. Şimdi size o günlerden genç ve zeki Nurbanu olarak sesleniyorum. Ben Nurbanu Sultan, 2. Selim'in nikahlı karısı, 3. Murat'ın ve güzeller güzeli 4 kızımın biricik annesi, Haseki Hürrem Sultan'ın gelini, Osmanlı Devleti'nin en güçlü valide sultanı ve kadınlar saltanatının en önemli isimlerinden biriydim. Unutmayın, Kösem, Safiye, Hatice Turhan Sultan adını altın harflerle tarihe yazdırdıysa benim sayemde. Hürrem Sultan'a nasip olmayan valide sultanlık bana nasip olduysa bu da benim muhteşem talihim sayesinde. Nice kitaplar yazıldı, dizelere konu oldu benim hayatım. Ama bir de beni benden dinleyin istiyorum. Ben Nurbanu Sultan. Size bir köleyken nasıl valide sultan olduğumu, 2. Selim'in neden bana nikah kıydığını, Hürrem Sultan'ın nasıl gözüne girdiğimi, Safiye Sultan ile aramda neden çekişme yaşandığını ve nasıl bu kadar güçlü bir sultan olduğumu anlatacağım. Bu anlattıklarımdan sonra daha küçük yaşlardayken anne ve babasının yanından koparılmış bir kızdan hayatta kalabilmek için her şeyi yapabilecek bir kadına nasıl dönüştüğümü ve güç uğruna yapılan her şeyin aslında ne kadar da boş olduğunu düşünmenizi istiyorum. Benim hikayemin tam olarak nerede ve hangi tarihte başladığına dair kesin bir bilgi yok. Venedikli, Yahudi veya Yunan kökenli olup olmadığımla ilgili hala tarihçilerin tartıştığını biliyorum. Doğum adımın Cecilia Venier Boffo mu, Rachel mi yoksa Calicartona mu olup olmadığı merak ediliyor. Ben kimseyle, padişahla bile ailemle ilgili hiçbir bilgiyi paylaşmadım. Ama en çok kabul gören bilgi 1525 yılında Ege Denizi'nin Paros adasında doğduğum, adanın Venedikli soylu idarecisi Nicola Venier ile soylu bir aileden olan Violante Boffo'nun kızı olduğum ve adımın da Cecilia olduğudur. Ama şunu unutmayın, getirildiği ülkede yalnızlığa mahkum edilen bir kadın için nerede doğduğu, ailesinin kim olduğu hiç önemli değil. Çünkü ben köle olarak getirildiğim bu yabancı topraklarda ruhumu, ismimi, benliğimi çoktan kaybetmiştim zaten. Daha 8 yaşındayken geldiğim Osmanlı topraklarında Pera diye bildiğiniz yerde köle tacirlerine, oradan da hareme hizmet etmek için Osmanlı Sarayı'na satılmıştım. Gecelerce ağladığımı, kendi dilimde bana yabancı olan diğer kızlara derdimi anlatmaya çalıştığımı, istenilen şeyleri yapmayınca azarlandığımı unutamıyorum. Ama bir zaman sonra olanlara bir şekilde alışıyorsunuz işte. O yıllarda öğrendiğim şey insanın içinde bulunduğu duruma ayak uydurması ve zekası ile hareket etmesi gerektiğiydi. Zeka deyince ise önümde tek bir örnek beliriyordu. Hürrem Sultan. Onun gücünü ve şöhretini hepimiz çok iyi biliyorduk. Onun gibi olmak için ben de hem bana verilen eğitime hem de buradaki yaşama ayak uydurmaya çalışıyordum. Sızlanmanın ve ağlamanın bir anlamı yoktu. Bu yüzden bana verilen görevleri layıkıyla yerine getirmeye çalıştım. İşte o zaman diğerlerinden bir adım öne geçtiğimi fark ettim. Belki geçmişi yok edemezdim ama kendime yeni bir gelecek inşa edebilirdim. İşte böyle düşündüğüm bir zamanda Hürrem Sultan'la karşılaştım. Onu gördükten sonra ileride onun gelini olabilir miyim diye içimden geçiriyor, onun gibi olma fikriyle yanıp tutuşuyordum. Ve burada şunu da hatırlatmakta fayda var. Herkesin bildiğinin aksine gelecekte Hürrem Sultan'la aram çok iyi olacaktı. Ama bunun için daha zaman vardı. Hürrem Sultan'ı o günden sonra uzun bir süre hiç görmedim. Ama onun gibi güçlü bir sultan olmaya ant içmiştim. Çalışkanlığım, zekam ve pratikliğimle diğer kızlardan hep bir adım öndeydim. Ve sanırım 5-6 yıl sonra onunla eski sarayda tekrar karşılaştım. İşte o günden sonra hayatım tamamen değişti. O gün beni yanına çağırmış, beni dikkatle incelemiş, bana sorular sormuştu. Beni Mihrimah'ın hizmetine verdi. Adımı da namuslu, temiz anlamına gelen Afife ile değiştirdi. Bir süre sonra da Şehzade Selim'in yanına, Konya'ya gönderdi. Selim'le daha birbirimizi görür görmez aşık olmuştuk. Bana saygı duyuyor, benden sürekli fikir alıyor, bana en güzel şiirleri yazıyor. Sen benim ışığımsın diyordu. Hatta ışık saçan kraliçe anlamına gelen Nurbanu ismini de bana o verdi. İşte o gün Selim'in tek gerçek hasekisi, gözdesi, eşi olacağımı anladım ve ilk kızımı orada dünyaya getirdim. Ama bir erkek evlat doğurmalıydım. Çünkü her ne olursa olsun tahta Selim'in geçeceğinden emindim.
Evet, kabul ediyorum, belki aramıza çok kadın girdi. Ne yazık ki Şehzade Selim'in haremi kalabalıktı. Özellikle Hürrem ve Mihrimah Sultan ona sürekli cariyeler gönderiyor ve cariyelerin hepsi erkek doğuruyordu. Ama bunlar kâr etmedi. Çünkü ben Selim'in devlet işleriyle ilgili en büyük danışmanı, onun sevgilisi, zeki ve güzel gözdesiydim. Bu yeri kimse kolay kolay sarsamazdı. Öyle de oldu. Selim Manisa sancağına geçtiğinde oğlum 3. Murat'ı dünyaya getirdim. Hemen ardından Şah, Gevherhan ve Esmihan doğdu. Ne yazık ki bir şehzadem vardı. Ama bu savaşın kazananı yine de ben olacaktım. Şükürler olsun ki 2. Selim Şehzade Murat'ın doğduğu ilk günden beri onun padişah olacağını ilan etmişti. Hem de diğer cariyeler 3'er 4'er erkek evlat doğurmasına rağmen. Ama yine de benim işimi sağlama almam gerekiyordu. Ve sonunda istediğim oldu. Selim bana tahta çıkmadan önce nikah kıydı. Hürrem Sultan'dan sonra ben de Topkapı Sarayı'nda yaşadım ve geleceğin valide sultanı olma yolunda emin adımlarla ilerledim. Bu nasıl olabilir diye düşünmeyin. Çünkü Selim'in bana güvenmesi ve aşık olması sadece tatlı dilim sayesinde değildi. Kardeşi Beyazıt ile giriştiği mücadelede Şehzade Selim'e destek için Venediklilerle irtibat kurmuş, ona destek olmuştum. Hem kendimin hem de oğlumun ve devletin devamlılığı için uyanık olmalıydım. Bu yüzden devlet işlerine doğrudan karışmasam da hep elim üstümdeydi. Selim Kanuni'den sonra padişah olacaktı. Bu nedenle herkes etrafımda dört dönüyordu. Nüfusum oldukça artmıştı. 2. Selim padişah olduktan sonra devleti Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa ile birlikte yönettik. Paşa hem benim biricik kızım Esma'nın eşiydi hem de çok iyi bir vezirdi. Üstelik Selim yetkilerinin neredeyse tamamını Sokullu'ya devretmişti. Ve her ne kadar kendime ve beni destekleyen devlet adamlarına güvensem de korktuğum başıma geldi ve 2. Selim 1574 yılında hayatını kaybetti. Oğlum Manisa'dan gelene kadar 12 gün boyunca onun öldüğünü herkesten sakladık. Yoksa kardeşleri, en çok da anneleri bir isyan çıkarabilirdi. Murat Manisa'dan geldi, tahta oturdu ve ne yazık ki tüm erkek kardeşleri öldürüldü. Güçlü olanın ayakta kaldığı bir sistemde bundan başka ne olabilirdi ki zaten? Bunları düşünerek zaman kaybedemezdim. Şimdi daha da büyük bir sorumluluğum vardı. Oğlumun önündeki tüm engelleri kaldırmak, ona destek olmak. Canım oğlum, şu tarihte çok az padişah vardır annesini bu kadar seven sayan. Bir dediğimi iki etmez, mutlaka her konuda fikrimi alırdı. Ben onun halk tarafından sevilen, saygı duyulan, sözü dinlenen bir padişah olması için çok çaba sarf ettim. İşte bu benim saraydaki konumumu daha da sağlamlaştırdı. Her gün bana 2000 akçe ödeniyordu. Haremin her şeyinden ben sorumluydum. Ben ne dersem o oluyordu. Öyle güçlüydüm ki ölene kadar devlet işlerinde söz sahibi oldum. Güvendiğim insanları üst pozisyonlara taşıdım. Böylece hem kendimin hem de oğlumun elini güçlendirdim. Öldüğüm güne kadar da hüküm süren padişahın ilk güçlü annesi yani Valide-i Atik Sultan olarak saygı gördüm. Tabii bunun bazı önemli nedenleri vardı. Venedik Cumhuriyeti ile Yahudi asıllı yardımcım Ester Handeli aracılığıyla hediye alışverişinde bulundum. Fransız kraliçesi Catherine de Medici ile Fransa ve Osmanlı arasındaki var olan iyi ilişkilerin daha da geliştirilmesi, ticari içerikli anlaşmaların yenilenmesi gibi konularla ilgili mektuplaştım. Her zaman Venedik'le barışı sağlayacak bir politika izledim. Girit'e yapılacak muhtemel Osmanlı saldırısını engellemiş ve Venedik'e saldırılmaması konusunda Kaptanı Derya Kılıç Ali Paşa'yı uyarmıştım. Öyle güçlü bir konumdaydım ki Nedimelerim bile büyük bir servet içinde yaşadılar. Yani köle olarak geldiğim bu topraklarda güçlü bir valide sultan olarak yaşayan ilk kişi bendim. Ki bu Hürrem Sultan'a bile nasip olmamıştı. Her şey benim için güzel gidiyordu ancak bir sorun vardı. Oğlumun daha fazla şehzade sahibi olması gerekiyordu. 3. Murat'ın şehzadeliği döneminde tek bir kadınla ilişkisi vardı. O da Safiye Hatun'du. Oğlum padişah olunca tabii o da baş kadın oldu. Benden sonra en güçlü kişiydi. Tabii ki bu güç savaşında Mihrimah Sultan'ı da sakın göz ardı etmeyin. Ama ne olursa olsun oğlum Murat'ın bana itimatı tamdı. Ah ey aşk! Oğlum Murat beni ne kadar sevse de saysa da Safiye ile ilgili hiçbir dediğime kulak asmıyordu. Gözleri uzun bir süre ondan başkasını görmedi. Mihrimah Sultan, kızlarım Esma'an ve Gevherhan ile oğlum Murat'a en güzel cariyeleri yolladık. Özenle seçtik, yetiştirdik ama yok. Biliyorum kadınların bu şekilde erkeklere sunulması doğru değildi ama sistem böyleydi işte. Günler günleri kavalıyor, benim oğlum Safiye diyor, başka bir şey demiyordu. Tabii bunu takdir ettiğim zamanlar olmadı değil. Ancak Safiye sadece bir tane erkek evlatla doğurabilmişti. Sorun sadece bir oğlunun olması da değildi. Safiye akıllı ve tehlikeli bir kadındı. Murat'ı etkilemek için elinden geleni yapıyordu. Neyse ki oğlumun üzerindeki tesirim büyüktü. Ama yine de bu durum Safiye ile aramda bitmek bilmeyen bir mücadele başlamasına engel olamadı. Gizli gizli siyasete karıştığını, paşaları yanına çektiğini biliyordum.
Ama buna izin veremezdim. Ben yaşadığım sürece sarayın tek hakimi ben olmalıydım ve öyle de oldu. 3. Murat başka cariyelerden çocuk sahibi oldu. O gözlerinin içine baktığı Safiye ile arasına soğukluk girdi. Bir şekilde onu Safiye'den uzaklaştırmayı başarmıştım. Tabii bu durum ben 1583'te mide rahatsızlığı nedeniyle bu dünyadan ayrıldığımda değişti. Safiye 3. Murat'ın tekrar gözdesi oldu ve tarihte yeni bir sayfa açıldı. Nurbanu Sultan hem haseki hem de valide rütbesine sahip olan ilk kadındı. Valide Sultan rütbesi 2. Beyazıt döneminden beri mevcut olmasına rağmen annesi Nurbanu adına onu yasal olarak kayıtlı bir pozisyona dönüştüren ilk kişi 3. Murat olmuştur. Kökeni hakkında ise hala birçok rivayet vardır. Ancak bazı belgelerde Hasan Çavuş'un bizzat Venedik'e gittiği, Nurbanu Sultan'la ilgili araştırma yaptığı, bu bilgiler ışığında da sultanın Venedikli olduğu bilgisine varıldığı düşünülmektedir. Fakat Venedik'in hangi asil ailesine mensup olduğu veya hangi bölgesinden geldiği konusunda farklı görüşler vardır. Genel kabul, Venedik'in soylu ailelerinden Bafolar'ın kızı olduğu, babasının Paros Adası'nın valisi olduğu, muhtemelen Barbaros Hayrettin Paşa'nın Ege Denizi'ne yaptığı 1537 tarihli Adalar Seferi'nde esir alındığı şeklindedir. Bazı tarihçiler ise Nurbanu'nun bir Yahudi olduğunu söyler ve buna kanıt olarak Valide Sultanlığı sırasında yardımcısı olan İstanbullu Yahudi Ester Handeli ile sıkı ilişkisini gösterirler. Aynı zamanda Nurbanu Sultan'ın 7 yaşında kaçırılarak Osmanlı Devleti'ne getirilen Korfolu Kali Kartaon olduğu da bazı tarihçiler tarafından kabul edilir. Tüm bunların yanı sıra Nurbanu Sultan İstanbul'da ve Langaza'da yaptırdığı cami, mescit, imaret ve hamam gibi eserlerin yanında özellikle Üsküdar'da inşa ettirdiği Atik Valide Sultan Camii ve Külliyesi'yle külliyeye gelir getirmek için Yeşil Direkli Hamamı, Çifte Hamamı, Havuzlu Hamamı, Atik Valide Sultan Cami Külliyesi sebilleri ile Semihpaşa, Tunusbağı, Atpazarı ve Körbakkal taraflarındaki yaptırdığı çeşmeler ve eserlerle de hala adından söz ettirir. Ayrıca Nurbanu Sultan külliye içine bir kütüphane yaptırmıştır ve bu kütüphane Osmanlılar'da ilk defa bir kadın tarafından kurulan kütüphanedir. Bir köle olarak getirildiği bu topraklarda bazen gözyaşlarıyla, bazen de sadece hırsının tutkusuna yenik düşerek yaşamış ve hayatta kalmayı başarmış bir kadın Nurbanu Sultan. Yani gıpta ile baktığımız hayatların altında nice acılar ve hüzünler saklı, öyle değil mi?